Selam sinema tutkunları. Ekran başına toplanın çünkü bugün sıradan bir inceleme yapmıyoruz. Bugün sinema tarihinin en efsanevi, en devasa ve vizyona girdiği günden beri milyonların kalbine dokunmuş gerçek bir başyapıtın, Çağrı yani orijinal adıyla Er Risale'nin perde arkasına dalıyoruz. Bu görsel anlatım sadece bir film analizi değil, inanılmaz bir cesaretin, sinematografik dehanın ve dünyayı sarsan bir mesajın perde arkası. Hazırsanız bu derinlemesine anlatıma hemen başlayalım çünkü duyacağınız kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıcı. Hemen şok edici bir gerçekle açılış yapalım. Şimdi size bir soru. Sizce hangi film Washington'da rehinelere sebep olmuştur? İnanması gerçekten güç ama cevabı tam olarak şu an incelediğimiz bu eser. Evet, doğru duydunuz. Çağrı sadece sinema salonlarında değil, gerçek dünyada da akıl almaz krizlere yol açtı. Afro-Amerikalı Müslüman bir grup, filmin yasaklanmasını talep ederek Washington'da binaları ele geçirdi ve insanları rehin aldı. Düşünebiliyor musunuz? Bir sinema eserinin yarattığı tartışma o kadar devasa boyuttaydı ki uluslararası bir diplomatik krize dönüştü. Peki ama neden? Gelin arka plana bakalım. Bölüm 1. Olaylı yapım ve krizler. Bu devasa yapımın setine bir uzanalım. Filmdeki o büyüleyici sahneler için öyle yeşil perdeler, dijital efektler falan kullanılmadı. Gerçek, devasa bir Mekke şehri inşa edildi. Ve sırf bu fiziksel setin sıfırdan yapımı tam tamına 4,5 ay sürdü. Çölün tam ortasında koca bir tarihi tuğla tuğla yeniden inşa etmek gerçekten muazzam bir vizyon. İşin asıl çılgınca kısmı ne biliyor musunuz? Yönetmen Mustafa Akkat bu mesajı tüm dünyaya duyurmak için eşine az rastlanır bir yöntem izledi. Sahneler peş peşe hem Arapça hem de İngilizce olarak tamamen farklı iki oyuncu kadrosuyla çekildi. Yani aynı filmi iki farklı dilde aynı sette çektiler. Bu eşsiz çabanın sonunda da film tam 12 farklı dile çevrilerek küresel bir efsaneye dönüştü. Tabii ki böyle bir vizyon bedavaya gelmiyor. O dönemin şartları düşünüldüğünde akıl almaz bir yatırım yapıldı. Filmin bütçesi tam 10 milyon dolardı. 1970'li yıllar için bu rakam dev Hollywood stüdyolarını bile titretecek cinsten inanılmaz bir servet demekti. Ve işte işin en paradoksal kısmı tam da burada patlak veriyor. Yapımcı ekibi İslam dünyasında kopacak fırtınaları engellemek için dönemin en büyük otoritelerinin kapısını çaldı. Ezer Üniversitesi'nden ve Lübnan'daki Şia Yüksek İslam Kongresi'nden özel fetvalar yani onaylar aldılar. Ama gelin görün ki bu devasa dini onaylara rağmen filmin ilk gösterimleri bazı Orta Doğu ülkelerinde kesin bir dille yasaklandı. Yani bir yandan en üst düzey kurumların onayını alıyorsunuz, diğer yandan tam da hitap ettiğiniz coğrafyada yasaklanıyorsunuz. Gerçekten sinema tarihinin en büyük ironilerinden biri. Bölüm 2. Çağrı neleri anlatıyor? Hikaye kurgusuna baktığımızda yönetmenin çok keskin ve cesur bir tercih yaptığını görüyoruz. Film, peygamberin doğumu veya gençlik yıllarına hiç girmiyor. Ayrıca İslam tarihinin en kritik savaşlarından biri olan Hendek Savaşı da es geçiliyor. Neden mi? Çünkü tüm odak o büyük mesajın, çağrının yayılış süreci. Sadece peygamberlik sonrası döneme ve tebliğ mücadelesine odaklanılarak inanılmaz bir anlatı bütünlüğü sağlanıyor. Akış ise adeta nefes kesici bir tarihsel geçit töreni gibi. İlk vahiy ve Mekke'deki o zorlu başlangıçtan sonra film bizi destansı bir zaman çizelgesine sokuyor. Önce Habeşistan'a hicret, ardından Bedir ve Uhud gibi devasa savaşların o inanılmaz gerilimi, sonra bir diplomatik zafer olan Hudeybiye Anlaşması ve hikaye o muazzam veda hutbesiyle Hazreti Muhammed'in vefatına kadar uzanan devasa bir tarihi zemini kaplıyor. Ama olay sadece savaşlardan ibaret değil tabii. Bu, yeni bir toplumun nasıl inşa edildiğinin hikayesi. Medine'ye o meşhur hicret, medeniyetin merkezi olarak Mescid-i Nebevi'nin sıfırdan inşası ve birbirini hayatında hiç görmemiş insanların etle tırnak olduğu o efsanevi Ensar-Muhacir kardeşliği. Filmin asıl taşıyıcı kolonları işte bu medeniyet inşası adımları. Tüm bu destan, sinema tarihinin en tüyler ürpertici açılış sekanslarından biriyle başlıyor. Üç atlı elçi, İslam'ın mesajını dünyaya duyurmak için uçsuz bucaksız çöllerde üç farklı yöne dört nala ayrılıyorlar. Gittikleri yerler neresi? Dönemin üç süper gücü. Bizans İmparatoru Heraklius, Mısır'daki Mukavkıs ve İran'daki Kisra. Bu dev imparatorlukların mesaja karşı tavrını gördükten sonra film bizi birdenbire alıp her şeyin başladığı o ilk ana, o karanlığa geri götürüyor. Bölüm 3. Mekke'nin karanlık atmosferi.
Geçmişe, Mekke'nin ilk günlerine döndüğümüzde ton aniden ağırlaşıyor. O üç atlının dünyaya taşıdığı aydınlığın aslında nasıl koyu bir karanlığın içinden koptuğunu görüyoruz. Sisteme bir bakın. İnsanları ezen acımasız bir faiz çarkı, kölelere reva görülen insanlık dışı zulüm, inancı tamamen bir ticarethaneye çevirmiş, putlar üzerinden servet kazanan liderler ve algı operasyonlarıyla toplumu yöneten şairler. Yönetmen, ilk inananların tam olarak nasıl bir canavarla savaştığını iliklerinize kadar hissettiriyor. Bölüm 4. Gözyaşlarına boğan ağır sahneler. Şimdi biraz yavaşlayalım. Çünkü film destansı aksiyonunun yanı sıra sizi tam kalbinizden vuran, gözyaşlarına boğan anlarla dolu. Ammar bin Yasir'in ailesiyle olan o inanılmaz gerilimli anını hatırlayın. Ailesi dehşet içinde onu yeni inancından vazgeçirmeye çalışırken Ammar yanlışlıkla evdeki putu düşürüp kırıyor. Babası panikle o cansız tahta parçasını yerden toplamaya çalışırken Ammar'ın dudaklarından şu unutulmaz söz dökülüyor. Gördüğünüz gibi kendine bile faydası yok. Madem bu kadar güçlüler, masum kız çocukları diri diri toprağa gömülürken bu putlar neden engel olmadı? Oğlunun bu haklı isyanı üzerine Hazreti Sümeyye'nin kendi geçmişinden çekip çıkardığı o anı gerçekten insanın kanını donduruyor. Sümeyye, babası kardeşini diri diri gömerken bebeğin babasının parmağını bir anne memesi sanıp emmeye çalışmasını anlatıyor. Bu sözleri duyduğunuz an, cahiliye karanlığının sadece tarihi bir terim olmadığını, kelimenin tam anlamıyla bir dehşet tablosu olduğunu bütün ruhunuzla hissediyorsunuz. Ve o görsel trajedi hiç bitmiyor. Bir anda Müslümanların açlık ve susuzlukla sınandığı o dayanılmaz boykot yılları. Diğer yanda peygamberin Taif'te sokak ortasında acımasızca taşlanması. Ve tabii ki o ikonik, hafızalara kazınan sahne, Bilal-i Habeşi'nin kavurucu sıcakta, kızgın kumların üzerinde o devasa kayaların altında ezilişi. İnancın ne bedeller ödenerek ayakta tutulduğu bundan daha çarpıcı nasıl anlatılabilirdi ki? Ama yönetmenin asıl dehası şurada. Tüm bu ağır atmosferin içinde İslami değerleri sadece kuru kuru diyaloglarla vermiyor. Hikayenin tam göbeğine yediriyor. Kadınlara ve kölelere tanınan o eşi görülmemiş eşitlik hakları, savaşın en kanlı anında bile esirlere gösterilen merhamet ve finalde veda hutbesinin o evrensel insan hakları prensipleri. Mesajı gözünüzün içine sokmuyor, karakterlerin yaşamıyla aksiyonun tam merkezinde size yaşatıyor. Bölüm 5. Tüyleri diken diken eden zaferler. Tamam, yeterince hüzünlendik. Şimdi enerjiyi tekrar zirveye taşıyalım. Çünkü bu anlatı sadece acıdan ibaret değil. İzlerken insanı yerinden fırlatan, kalp atışlarını hızlandıran destansı zaferler var. Düşünsenize, Hazreti Hamza'nın o çölde belirip tüm heybetiyle gelişi ve Müslüman oluşu. Akabe biatlarıyla atılan tohumlar, sayıca çok az bir ordunun kazandığı o inanılmaz destansı Bedir zaferi ve her şeyin zirvesi. Mekke'nin fethi. Yıllarca işkence gören o kölenin, Bilal'in, Kabe'nin en tepesine tırmanarak okuduğu o muazzam ezan. Bir sinema perdesinde bundan daha epik, daha görkemli bir zafer anı görmek gerçekten neredeyse imkansız. Bölüm 6. Milyonları etkileyen kalıcı miras. Bütün bu parçalar bir araya geldiğinde ise ortaya sadece nostaljik bir dönem filmi değil, 10 yıllara meydan okuyan kültürel bir miras çıkıyor. Sinema dünyasında dini ve ahlaki bir mesajı geniş kitlelere sanatsal yolla aktaran yapımlara irşad filmleri diyoruz. Ve Çağrı bu türün açık ara tartılamaz şekilde en kusursuz örneği. Film dünyada 1977'de, Türkiye'de 79'da vizyona girdi. Düşünün, üzerinden yarım asır geçmiş ama bugün bile ekrana geldiğinde o ilk günkü coşkuyla, aynı sarsılmaz tutkuyla izleniyor. Bu öylesine bir miras ki sadece anlattığı tarihi olaylarla sınırlı kalmıyor. O harcanan devasa 10 milyon dolarlık bütçe, muazzam bir sinematografi ve Oscar'a aday olan o efsanevi müzikleri yarattı. O müzikler öylesine ikonikleşti ki bugün bile dini içerikli yüzlerce görsel çalışmanın arka planında hala bu filmin melodilerini duyuyoruz. Filmin o muazzam finalinde Kabe'de başlayan ezan sesinin dünyanın dört bir yanındaki farklı camilerde yankılanarak çoğalmasıysa aslında bu eserin yarattığı küresel etkinin en güzel, en sanatsal özeti bence. Ve işte geldik o can alıcı soruya. Görsel efektlerin, yapay zekanın havada uçuştuğu, her şeyin dijitalleştiği günümüz sinemasında, böylesine imkansız şartlarda, çölde inşa edilen bu eşsiz şaheser bugün aynı imkanlarla sıfırdan çekilse, sizce izleyicide o aynı derin ruhu ve efsanevi etkiyi yaratabilir miydi? Hiç sanmıyorum ama sizin fikirlerinizi de deli gibi merak ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum, bu konuyu hep beraber tartışalım.
Bu heyecan verici derinlemesine analizimizin sonuna geldik. Eğer bu içeriği büyüleyici bulduysanız ve sinema tarihinin böyle devasa olaylarını beraber keşfetmeye devam etmemizi istiyorsanız, bu incelememizi beğenmeyi, o değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanala abone olarak bildirim çanını kırmayı unutmayın. Bir sonraki efsane analizimizde görüşmek üzere, sinemayla kalın, hoşça kalın.